Arkadaşlar selamlar. Şimdi Cuma günü çok güçlü bir TDI verisi geldi. Ve bu veri enstrümanlar üzerinde bir baskı oluşturdu. Şimdi ben veri gelir gelmez bir tweet atmıştım. Orada verinin şu tweet geldiği dakikada yükseliş bekleyen enstrümanlar için bu verinin kötü olduğunu ve aşağıya düşüşlerin gerçekleşebileceğini ima ettiğim bir veriydi. Zaten bu veri sonrasında da enstrümanlar ciddi düşüş yaşadı. Şimdi bu haftanın verilerine baktığımda da önemli bir ABD verisi yok ama Powell'ın konuşması var ve bölgesel FED başkanlarının konuşmaları var. İşin içerisine Powell ve FED başkanları girdiğinde enstrümanlarda üzerinde bir baskı oluşuyor. Bu sebepten dolayıdır ki bu hafta enstrümanlardaki risk iştahımı oldukça düşük tutacağım. Sermaye ve risk yönetimi anlamında da geçen hafta elimde bulunan pozların yarısını kapattım. Herhangi bir risk yaşamayayım diye. Şimdi şöyle göstermiş olayım. Bakın burada yaklaşık 15 tane pozisyon bu gece açılışta pozisyon azaltması yaptım ve 48 Euro'da bir kar realizesi olmuş. Şu an elimde mevcutta da 7, 12, 14 tane pozisyonum var. Şimdi burada 1'e 10 kaldıraç hesap ederek bir orta ve uzun vade pozisyon taşıması yapıyorum. Yani 1187 kasamız var ya da 1000 dolar diyeyim, önemli değil. Burada 0.10 lot orta ve uzun vade elimde tutabileceğim bir poz var. Benimse elimde yaklaşık 14 tane poz var. Yine bugün akşam 5.30 gibi ABD piyasaları açıldığında şu Tesla'dan da birazcık pozisyon azaltması yapacağım ve ortalama 10-12 tane arasında bir pozisyon taşıyacağım. Şimdi o TDI verisinden sonra akıllara şöyle bir şey gelebilir. Bu gümüş onsla ki madem ki hani enstrüman düşeceğini öngördün, bu gümüş onsu neden kapatmadın diyebilirsiniz. Onun da sebebi şu, ben pozisyonu zaten veri kötü gelecek diye bir pozisyon almıştım ve veri iyi geldiği için de şuradaki oluşan sert düşüşle bu pozisyonları kapatma imkanı bulamadım. Kapatamadığım için de sermaye risk yönetimini ön plana alarak kârda olan pozisyonları kapatmayı tercih ettim. Normalde AVAX ve Tesla'yı uzun vade taşımayı düşünürken TDI verisi yüzünden riski minimize edebilmek için buradaki kârlı pozisyonları kapattım. Elimde şu anda gümüş onsundan 5 tane var ve bu da zararda. Bunun zararda olması aslında güzel de bir örnek. Hani sermaye ve riski nasıl yönettiğime dair bir örnek olması açısından da buranın zarar yazması güzel bir örnek oldu. Dediğim gibi buradaki amacım gümüş onsta ola ki bir yukarıya hareket olursa bu pozisyonları kapatarak tekrar AVAX ve Tesla'ya ağırlık vereceğim. Ama bunu kapatamazsam da açabileceğim maksimum lot miktarı olan işte 10-12 tane pozisyona düşürebilmek şuradaki pozisyon adetini. Tekrar yükseliş trendine geldiğinde zaten pozisyonları tekrar arttırabilirim. Şimdi
CopyTrade sayfasına da hızlıca bir göz atmış olayım. Buradaki büyümemiz %303'e ulaşmış vaziyette. İçeriye attığımız kar realizesi de yaklaşık 900 euro. Varlığımız ve bakiyemiz de 1100 euro civarında diyelim. Şimdi de enstrümanların risk ayarlamasını size göstermiş olayım. Bu haftaki baskı yüzünden birçok enstrümanda hemen hemen tamamında pozisyon açsın istemiyorum. Elimde zaten yeteri kadar bir pozisyon var. O yüzden buradaki hedef kanal gerçekleşmesi %100 ve üstünde. Yani bazılarında mesela %125, %150 yaptım. Dolarsa ancak işleme girecek. Buna göre bir risk ayarlaması, risk iştahı ayarlaması yaptım. Şimdi hızlıca enstrümanlardaki algoritmanın bana verdiği bu risk iştahına göre işlem noktalarını söyleyeyim. Şimdi dolar endeksinde 104.32 gelirse işleme girecek. USD JPY'de 135 gelirse işleme girecek. Euro USD'de 1.0680 gelirse işleme girecek. GBP USD'de 1.1907 gelirse işleme girecek. Nasdaq'ta 12.218 gelirse işleme girecek. Hatta bir bakayım mesela Nasdaq'ta kanalın %120 dolar ancak işleme girecekmiş. S&P 500'de 4065 gelirse işleme girecek. Bitcoin'de 22.254 gelirse işleme girecek. Ethereum'da 1567 gelirse işleme girecek. AVAX'da 1876 gelirse işleme girecek. Ons altında 1846 gelirse işleme girecek. Gümüş onsta da 21.50 gelirse işleme girecek. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Gün içerisinde önemli bir şey olursa videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.